Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Beyaz ve tarçın tonlarında. Beyaz ipim Kartopu Flora, renk kodum K10. Tarçın rengi ipim ise yine Kartopu Flora'nın, hemen renk kodunu da vereyim, K263. Patiğimde kullandığım şişlerimi hanımlar böyle kısa 2 şiş ile yaptım. 3 numara. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Hanımlar, bu modelimiz baştan sona 2 şiş ile yapıldı. Çok güzel, çok şık bir patik. Hiçbir yerinde bakın tabanımızı gösteriyorum. Dikişimiz yok. Topuğu da yine 5 şiş patik topuğu gibi kesildi. Çok şık, çok güzel. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de çok iyi bir fikir olur diye düşünüyorum. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum hanımlar ve bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize burun tarafından başlayacağız hanımlar. Bu şekilde ipimin ucunda tarçın ipimle başlıyorum. Böyle bir miktar, minik bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. 12 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 12 ilmeğimi attım. 4, 8, 12. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Burada ipimiz böyle bir miktar kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir hanımlar. Tabanımızı yaparken yine ipimizi buraya bağlayarak tabanımıza geçeceğiz. Bu aşamada hanımlar geri döndük. Bakın arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, bu patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu an arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada bakın artırmalara da geçeceğiz. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi artırmamı yapacağım. İpimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol tarafta da artırmamı yapacağım hanımlar. Hem sağda hem de soldan artırmalarımızı yapıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden geri döndük. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak öreceğiz. Artırma işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Burada hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri döndüm, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine hanımlar artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Şişimizde şu anda 16 ilmeğimiz oldu artırmalardan sonra. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sol tarafta da artırmamı yapacağım. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. Ön yüzde artırmalara gösterdiğim şekilde devam edeceğiz. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından da modelime başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım.
Evet sevgili hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzeyiz modelimize başlayacağız. Bunun için de beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar. İlmeklerimi beyaz ile örmeye başlayacağım. Öncelikle şöyle ilk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından beyaz ipimin ucunu şöyle kendisine bağlayacağım. Hani patimiz sökülmesin diye bu kenara bu şekilde düğüm atıyoruz. Ardından hanımlar devamında gelen ilmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak öreceğim. Hanımlar artık artırma işlemi yapmıyoruz. 28 ilmek üzerinden patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şu beyaz ipimin ucunu da arkadan şöyle gizleyerek getirdim. Bir de sonradan ipleri gizlemek durumunda kalmıyoruz böylece. Ön yüzde 28 ilmeğimin tamamını düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine diğer ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde böyle 2 sıra örüyoruz. Ön yüze geçince kalplerimizi yapmaya başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde kalplerimize geçiyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4 ve 5. Kenardan 5 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Ardından alttan şu tarçın rengi ipimi alıyorum. İlk kalbimi yapacağım. Bir ilmek renkli ipimle örüyorum. Şu şekilde. İpimizi alırken hanımlar böyle sıkı şöyle tutarak almayalım. Gergin görüntü oluşmasın patiğimizde. Devamında 5 beyaz bir tarçın olarak devam edeceğim. Bakın 5 ilmek beyazımı örüyorum. 1 ilmek tarçın. İkinci kalbimi de yaptım. Tekrardan 5 ilmek beyaz örüyorum. 1 ilmek tarçın rengi ipim ile ördüm. Üçüncü kalbimi de yaptım. Toplam 4 kalp yapacağız. Tekrardan 5 tane beyazımı örüyorum. Bir tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimi de beyaz ipim ile düz örüyorum hanımlar. Geri dönüyoruz. Şimdi de arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. Kalbimiz toplamda 5 sıradan oluşuyor. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ters olarak örüyorum ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ardından bir önceki sırada bir tane tarçın ilmek örmüştük. Şimdi 3 tane öreceğim. Bakın. 1, 2, 3 ilmek tarçın ördüm. Bu defa kalp aralarında 3'er tane beyazımız var. 3 ilmek ters örüyorum beyaz ipim ile. Ardından yeniden ikinci kalbim için 3 tane tarçın örüyorum. Bakın ikinci kalbimi de yaptım. Arada yine 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü kalbimi yapacağım. 3 tane tarçın örüyorum. Bakın ip geçişlerini arkada serbest bırakıyoruz hanımlar bu bölümleri. Böyle çok sıkı tutarsak patiğimiz gergin durur. Hoş bir görüntü olmaz. Yeniden 3 tane beyazımı ördüm. Dördüncü kalbim için 3 ilmek tarçınımı daha örüyorum. Ve şimdi kalan son 4 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Arka yüzde kalbimizin ikinci sırasını böylece tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Bu sıramızda 5 tane tarçın öreceğiz. Bakın şu şekilde beyazımın altından geçirerek çaprazlamasına tarçın ipimi aldım. Bu şekilde ip geçişi yapalım hanımlar. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. 5 tane tarçın örüyorum. 3, 4, 5. Bu defa kalp aralarında birer tane beyazımız var. Bir beyaz. Yeniden 5 ilmek tarçın örüyorum. Kalp arasında bir beyazım var. Beyaz ile örüyorum. Yeniden 5 tane tarçın örüyorum. Kalp arasındaki bir ilmek beyazımı ördüm. Dördüncü kalbim için de yine 5 tane tarçın ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi de beyaz ipimle düz ördüm. 3. sıramızı tamamladık hanımlar kalbimizde. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz ve kalbimizin 4. sırasını yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. Yanındaki beyazımı beyaz ile ördüm. Hanımlar bu sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine 5 tane tarçın ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum.
Arada bir tane beyazım var. Beyazımı örüyorum. Tekrardan 5 tane tarçın ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada yine bir tane beyazım var. Bir beyazımı ters ördüm. Yeniden 5 tarçın, bir beyaz. 3 ve 4. sırada yapacağımız işlemler aynı hanımlar. 5 tarçın, bir beyaz olacak şekilde kalplerimizi örüyoruz. Sonuncu kalbimi de yine ördüm. Beyaz ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi beyaz ipimle ters olarak örüyorum. Kalbimizde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de beyaz ipimle düz örüyorum. Ardından şöyle çaprazlamasına tarçın ipimi elime aldım. Kalbimizin son sırası. 2 tarçın, bir beyaz, 2 tarçın örüyorum. Bakın ilk kalbimizi böylece yaptık. Aradaki bir tane beyazımı beyaz ile örüyorum. İkinci kalbimi yapacağım. 2 tarçın, bir beyaz, 2 tarçın. Arada bir tane beyazım var. Bunu düz ördüm. Yeniden 2 tarçın, bir beyaz, 2 tarçın. Arada bir tane beyazım var. Ve yeniden son kalbimi yapıyorum. 2 tarçın, bir beyaz, 2 tane daha tarçın ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Ön yüzde ilk kalbimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde hanımlar. Şimdi kalbimiz bitti. Kalpler arasında 2 sıra var. 2 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipimle öreceğim. Tarçın ipim burada beklesin. Çünkü ikinci kalbimizin yönü arka yüze denk geliyor. Arkadan kuracağız. Tarçın ipim bekliyor. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim hanımlar. 2 sıra ördükten sonra ikinci kalplerimizi başlatacağız. Her 2 sırada bir böyle kalp aralarında 2'şer sıra var hanımlar. Kalpler bittikten sonra 2 sıra beyaz ipimizle örüyoruz. Bir diğer kalbimizi başlatıyoruz. İlmek sayısı gereği ilk kalbimizi ön yüzde başlatmıştık. İkinci kalbimizi de arka yüzde başlatacağız. Nasıl yaptığımızı da size yine göstereceğim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ördüm. Kalbimizden sonraki ilk sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada da yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Kalbimizden sonraki ikinci sıramız bu da. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm hanımlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kalbimiz tamamdır. Şimdi geri dönüyoruz. Kalplerimize bu defa arka yüzde başlayacağız. İlk kalplerimizi nasıl yaptıysak aynı hizada bu defa arka yüzden başlangıç yapacağız hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü ilmeğim ve dördüncü ilmeğim. Şöyle ön yüzden takip ederek yapabiliriz. Bakın hanımlar sıradaki ilmeğime tam ortaya denk geliyor. İkinci kalbimi başlatacağım. Tam ortaya bir tane tarçın örüyorum. Bir ilmek tarçın. Tekrar beyaz ipimi elime aldım. Kalp aralarında ilk sıramızda 5 ilmeğimiz vardı. 5 ilmeğimi beyaz ördüm. Tekrardan ikinci kalbimi yapıyorum. Bir tarçın. Yeniden 5 ilmek beyaz öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu da 5. Ortaya bir tane tarçın örüyorum. Üçüncü kalbimizi de böylece yaptık. Yeniden 5 tane beyaz örüyorum. 3, 4, 5. Yeniden ortaya bir ilmek tarçın örüyorum. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de beyaz ipimle ters olarak örüyorum. İkinci kalp modelimizi de arka yüzde bu şekilde kurduk hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. İkinci kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Şöyle çaprazlamasına ipimi değiştirdim. Tarçınımı aldım. Bu aşamada 3 ilmek tarçın örüyorum. Hemen araya 3 tane beyaz. İkinci kalbim için yine 3 ilmek tarçın örüyorum. Araya 3 tane beyaz örüyorum. 3 ilmek tarçın örüyorum. Araya 3 ilmek beyaz. Ve sonuncu kalbim için de 3 ilmek tarçınımı örüyorum. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum hanımlar. Kalbimizin ikinci sırasını ön yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Kalbimizin
Üçüncü sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonra tarçın ipimi aldım. Bu defa bir önceki sırada ön yüzde 3 tarçın örmüştük. Bu sıramızda 5 ilmek tarçın öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Kalp aralarında bir tane beyazımız var. Araya bir ilmek beyazımı ters olarak ördüm. Yeniden 5 ilmek tarçın rengi ipimle örüyorum. Arada bir tane beyazım var. Yeniden 5 tane tarçın öreceğim. Arada bir tane beyazım var. Tekrardan 5 ilmek tarçınımı örüyorum. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum hanımlar. Arka yüzde 3. sıramızı tamamladık. Geri dönüyoruz. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Kalbimizin 4. sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi örüyorum. 4. sıramızda yine arka yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Tarçın ilmeklerimi tarçın ipimle öreceğim. Yani 5 ilmek tarçın. 1 ilmek beyaz. 5 ilmek tarçın. Araya 1 ilmek beyaz örüyorum. 5 tane tarçın ilmeğimi örüyorum. Araya 1 ilmek beyaz örüyorum. Devam ediyorum yine. 5 ilmek tarçın örüyorum. Ve şişimde kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizde kalbimizde 4. sıramızda yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde 5. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. İkinci kalbimizin son sırası. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi yine beyaz ile ters örüyorum. Şöyle çaprazlamasına yine tarçın ipimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar 2 tarçın örüyorum. 1 beyaz, 2 tarçın. İlk kalbimizi oluşturduk. Kalp arasında yine bir beyazımız var. 1 ilmek beyazımı ördüm. Yeniden ikinci kalbimi yapacağım. 2 ilmek tarçın, 1 ilmek beyaz, 2 ilmek daha tarçın örüyorum. Arada yine 1 ilmek beyazım var. 2 tane tarçın, 1 tane beyaz, 2 tane daha tarçın örüyorum. Arada 1 ilmek beyazım var. Devam ediyorum. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tane daha tarçınımı örüyorum. Beyaz ipimi aldım. Elime kalan 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum hanımlar. Kalbimizi arka yüzde tamamladık. Şimdi baktığımız anda ikinci kalbimiz de bitti hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu: kalbimiz bittiğine göre beyaz ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Ardından bu defa ön yüzde 3. kalplerimizi yapacağız. İlk kalbimizi yaptığımız gibi 3. kalbimizi yapacağız. Kurulumu ön yüzde başlayacak. Bakın çünkü tarçın ipimiz burada ön tarafta kaldı. 3. kalbimiz bittikten sonra da yine arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. 4. kalbimizde yine 2. kalbimiz gibi arka yüzde başlatacağız. Bu şekilde hanımlar kalplerimizi tamamlayacağız. 4. kalbimiz de bittikten sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra beyaz ipimizle örelim gelelim hanımlar. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 4 tane kalbimi yaptım. 4. kalbimden sonra da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi 2 sıra beyaz ipim ile ördüm. Şimdi tam olarak şu bölüme geçtik hanımlar, bilek bölümüne. Öncesinde yine ilmeklerimi tamamen tarçın ipimle öreceğim. Bilek ayrımına hazırlık için. Yine tarçın ipimi alıyorum. İlmeklerimin tamamını bu şekilde öreceğiz. Bu aşamada artık hanımlar arka bölümde beyaz kullanmayacağımız için beyazımı kesiyorum. Hemen beyaz ipimin ucunu da bu tarçın ipime bağlayacağım, patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını düz olarak tarçın ipimle öreceğim. Şu beyaz ipimin ucunu da tarçın ipimin ucundan atlatarak, gizleyerek götürüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar ön yüzde örüyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Böylece 2 sıra tarçın ipimiz ile örmüş olacağız. Sonra da bilek ayrımını yapacağız. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğim. Burada gösterilecek bir detay olmadığı için sadece ters örgü örüyoruz. Hızlıca örüyorum hanımlar bu bölümü. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum.
Geri döndüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. 28 adet ilmeğimiz vardı. 14 ikiye ayıracağız. Önce patiğimizin bu sağ kenarını, sonra da sol kenarını yapacağız hanımlar. Patiğimizin bu bilek bölümünde kenarlarına da 7'şer ilmek haroşa ördüm ben. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle bu kenardaki 7 ilmeğimi düz öreceğim. 4 ilmek oldu. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4, 5, 6, 7. Son 7 ilmeğimde yine haroşa olacağı için yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın hanımlar, burada 13 ilmek oldu toplam. Sayınca 3, 6, 9, 12, 13. 14 paylaştıracaktık. 14. ilmeğimizi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim. İlmeğimi yine ilk şişimle ördüm. Bu bilek ayrımında hanımlar genelde 5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi burada da uyguladım. Bilek ayrımı bölümünde bu şekilde ilmekleri yer değiştirme sebebim şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar, önce bu sağ kenarı yapacağız. Sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz benim gibi yedek şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçirerek bunların kaçmasını da önleyebilirsiniz. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenardaki ilk 7 ilmeğin bilek bölümündeki haroşa olduğu için düz öreceğim. Toplamda 7 ilmek düz olacak. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğim de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Kenarda kalan 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi örüyorum. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Yeniden bu haroşa ilmeğim de düz olduğu için düz olarak örüyorum. Ardından tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine kenardaki 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Patiğimizin sağ kenarını bu şekilde yapacağız hanımlar. Böyle sağ kenarımızı yapacağız. Şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu bölüme sağ kenara 14 diş haroşa olana kadar ördüm. Ama siz mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Bakın, patiğinizin ucunu şöyle burnundan itibaren, ayak parmaklarınızın ucundan itibaren bu şekilde ayağınıza sabitleyin. Bu şekilde. Ardından bu arka bölümünü hanımlar topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı hanımlar örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarını ördüm ve geldim 14 diş haroşamı yaptım. İpimi de haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Bu aşamada buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Dilerseniz yedek şişiniz varsa ilmekler burada da bekleyebilir. Fakat tabanımızı örerken bu şişler elime takılmasın diye ben şişlerimi çıkarmayı tercih ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi boşa çıkarttım. İlmeklerimin içinden şöyle tığ geçiriyorum hanımlar. Tığ yardımıyla buradan ip geçireceğim. Bu ilmeklerimizi yeniden patiğimizin topuğunu yaparken kullanacağız. Geri kullanacağız. Burada önemli olan ilmeklerimizin kaçmaması. Bunun için de böyle aralar ip geçireceğim. İlmeklerimizi tutsun diye. Hemen şöyle farklı renkte bir ip aldım. Minik bir ip. Buradan şöyle ipimi geçireceğim. Aslında bu ilmekleri tutmak için bazı aparatlar falan da oluyor ama bende aparat falan olmadığı için böyle kısaca yapıyorum. Evet, şu ipimin ucunu keseceğim artık. Bu tarçın ipimin ucunu bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi de patiğimizin sol kenarını yapacağız. Bilek bölümünden başlayarak hanımlar buradan ipimi ekleyerek öreceğim. Yine bilek bölümündeki bu ilk 7 ilmeğim haroşa olacak. Sol kenarda kalan 7 ilmeğim de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örülecek. Öncelikle kenardaki ilk 7 haroşa ilmeğimi öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunda yine şöyle kendisine bağlayacağım. Şöyle sık olsun, burası sökülmesin. Şu 3. ilmeğim. Hemen ipimi de gizleyerek götüreyim hanımlar şöyle. Şu 4. ilmeğim. Şu 5, 6, 7. Bu ilk 7 ilmeğim haroşaydı, düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. İlk 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters örülecek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Kalan 7 ilmeğim de bilek bölümünde haroşa olduğu için düz öreceğim hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa olacak. Kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şöyle baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenarını 14 diş haroşa olarak yapmıştım. Sol kenarında yine aynı şekilde 14 diş haroşa olacak şekilde yapacağım. Siz de aynı şekilde hanımlar sağ kenarla aynı sayılarda aynı şekilde sol kenarımızı da yapalım gelelim. Ardından patiğimizin tabanına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarımızı da yaptım. Geldim, bu defa da ipimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Yine buradaki ilmeklerimin içinden de tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şişimi boşaltacağım. Hani dediğim gibi burada şiş bekleyebilir. Yedek şişiniz varsa şiş de bekletebilirsiniz. Şöyle buradan da yine bir ip geçireceğim. İlmeklerimiz bekleyecek artık patiğimizin topuğuna kadar. Hemen bu ipimin ucunu da bağlayayım. Kaza bela böyle açılıp da sonradan ilmeklerimiz kaçmasın. Bu ipimin ucunu kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi burundan itibaren başlayarak tabanını öreceğiz. Burun kısmında böyle ipimiz kalmıştı. Tarçın ipimi bu defa bu ipimin ucuna ekliyorum. Şuraya bir düğüm atacağım. Hanımlar, patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden ön yüzden 12 ilmek çıkaracağım. Şöyle ki ilk ilmeğimi hanımlar bu kenar bölümü başlangıç yeri sıkı olduğu için tığ ile çıkaracağım. Şöyle. Buradan bu şekilde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim. Devamında tığa da gerek yok. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. ilmeğimiz. Düğümümüz arkada kalsın. En son şu kenara da giriyorum. Kenarları biraz sıkı hanımlar. Tığımdan yardım alacağım ilmek çıkartmak için. Şu da 12. ilmeğim. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu bölümde yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Şu anda arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, bu aşamada ilmek sayılarımız hem artacak artık hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şöyle baktığımız anda kenar ilmek yerimiz burada hanımlar. Bakın ilmeğin iki kanadı yeri belli. Buraya şişimle giriyorum. Şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Kenar ilmek yerine şöyle tekrardan giriyorum. Bakın yerimiz burası. Buradan bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Bir ilmek çıktı. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de birazdan sol kenardan çıkaracağız. Şişimde şu anda 13 ilmeğim oldu. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de bu taraftaki kenar ilmeklerimiz, bakın yeri belli hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum bu tarafta. Buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum sol taraftan. Şişimde şimdi de 14 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devamında gelen ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine sıradaki kenar ilmek yerimiz. Bakın yeri belli burası. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Bu şekilde bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi de öreceğim. Bir ilmek de kenardan çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimi tamamen öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan buradaki sıradaki kenar ilmeklerim, bakın buraya. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devamında gelen ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Her ilmek çıkartmada ilmek sayıları artıyor. 16 ilmeğimiz oldu şu anda. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi yine sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. İlmeğin iki kanadına birden girip
buradan bir adet ilmek çıkarttım. 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de çıkarttık. 17 ilmeğimiz oluyor şişimizde. Şimdi bir ilmek de sol taraftan çıkaracağız. 18 ilmeğimiz olacak. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm ve sıradaki kenar ilmeklerimiz, bakın yeri belli burası. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum ve 18 ilmeğimiz oluyor. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar, arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek yine ilmeklerimizi çıkaracağız. Hanımlar, ben bu patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek üzerinden yapmıştım. Yine tabanda da 28 ilmek olana kadar bu şekilde yanlardan ilmekler çıkaracağız. Sonrasında da 28 ilmek üzerinden tabanımızı devam ettireceğiz. Şimdi şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını tamamladım ve geldim. Şöyle baktığımızda da 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok. Bu aşamada 27. ilmeğimi sağdan, 28. yani sonuncu ilmeğimi de sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum şu anda. Ve ön yüze geçtiğimiz anda da beyaz ipimize geçiş yapacağız artık. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hanımlar, son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keseceğim. Şişimize 27 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz. Kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Tekrar 28 ilmek olacak. Bu aşamada da gördüğünüz gibi hanımlar, bu beyazlı olan üst bölümün tabanına denk gelen yeri yine beyaz ile yaptık. Beyaz ipimi de ekleyeceğim. Dileyen renkli iple de devam ettirebilir. Fakat ben beyaz tercih ettim. Hemen sıradaki kenar ilmek yerim, bakın beyaza denk geliyor. Beyaz kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimizde yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada hanımlar artık bu tarçın renk ipimi de keseceğim. Hemen önündeki bir ilmeğimi örüyorum. Ardından buradaki tarçın ipimi şöyle ucunu beyazıma bağlayayım. Ardından tarçın ipimi keseceğim hanımlar. Bakın buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Şöyle tarçın ipimi de elime dolaşmasın diye bu şekilde kesiyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi tamamen düz olarak öreceğim. Hatta bu ilmeklerimi örerken de şu beyazımı alayım, gizleyerek götüreyim hanımlar. Sonradan bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Şimdi ilmeklerimi artık beyazıma geçtim. Beyaz ipimle son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde öreceğim hanımlar. Ön yüzdeysek düz, arka yüzdeysek ters örgü örüyorduk. Az önce arka yüzde son 2 ilmeğimizi tersten kesim yaptık. Şimdi ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğimi düzden kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim, bakın beyaz. Beyaz olan yere şöyle giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimi yine arka yüzde olduğum için tersten kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartacağım. Bu şekilde patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden örülmüş oluyor. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Bu sağ tarafta ön yüzden ilmek çıkarıyorduk. Hemen sıradaki kenar ilmeklerim, bakın burası beyaz. İlmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkarttım. Yeniden 28 ilmeğim oldu. Şimdi de ön yüzdeyim. Tekrardan ilmeklerimi ön yüzde düz öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkaracağım hanımlar. İşlem bundan ibaret. Bakın son 2 ilmeğim, ikisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekil. Patiğimizin tabanı böyle devam edecek. Hanımlar, patiğimizin tabanına bakın burada son beyaz kenar ilmek yerlerine kadar beyaz ipimizle devam edeceğiz.
Ardından da bu tarçın arka bölüme geldiğimiz anda bakın buralarda tarçın ipimize geçtik. Burada da renkli ipimizle patiğimizin tabanını öreceğiz hanımlar. Dediğim gibi bu beyaz kenar ilmek yerlerine kadar beyaz yapacağız. Beyazdan sonraki bölümde de tarçın ipimize geçeceğiz hanımlar. Bu bölümde nasıl ilmek renk değiştirdiysek burada da aynen beyaz ipi bırakacağız. Tarçın ipimizi ekleyip onunla devam edeceğiz. Biz bu tabanımızı hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar bakın buraya ve bakın iplerimizi kestiğimiz yerler buralar. Buraya kadar devam edeceğiz. 28 ilmek üzerinden. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu yapalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar bakın sağ ve solu gösteriyorum. Buraya gelene kadar patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Beyaz olan bölümleri beyaz ile, tarçın olan bölümleri de tarçın ipim ile tamamladım. Şimdi hanımlar, bu iplerimize takılı bakın ilmeklerimiz vardı. Topuk yapımında kullanacağız demiştim. Şimdi hanımlar, bu sol taraftaki, buradaki ön yüzden baktığımızda da sol taraftaki ipime takılı olan ilmeklerimi şişime aktaracağım. Hanımlar, bu aşamada ipimi çekip şişime öyle de aktarabilirdim. Fakat hani ilmekler kaçmasın diye bu mor ipim içindeyken ilmeklerimi şişime takacağım. Sonrasında ipimi çekeceğim. Sırasıyla 14 ilmeğimin hepsini şişime takıyorum ve ipimi şöyle çektim. Hemen burada kesmiş olduğum ipimin ucu vardı. Bu şekilde bunu buraya 2 tane düğüm atarak sabitleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Şimdi hanımlar, buradaki 14 ilmeğimizi de yine örmeye devam edeceğiz. Sırasıyla bakın ilmeklerimi öreceğim. İpimin ucunu da yine gizleyerek götürüyorum. Bakın burada son 7 ilmeğim var haroşa. Bunları yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz hanımlar topuk bölümünde. İşte yarım ilmek aldım, onu da ben düzelteyim. Kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sonra da hanımlar diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktaracağız. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Orta kısımda 28 ilmeğimiz vardı. Az önce bu ipe takılı 14 ilmeğimiz var. Bir de burada 14 ilmeğimiz var. Hepsini toplayınca şişimizde toplamda 56 ilmeğimiz oluyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine buradakini ördüm. Şimdi buraya geldik. Yine ipe takılı 14 ilmeğimiz var. Bunu da yine açacağım hanımlar. Şişime aktaracağım. Sırasıyla şöyle ilmeklerimi kaçırmadan birer birer şişime takacağım. Ardından da bu lila ipimi çekiyorum. Hemen bu ipimin ucunda hanımlar düğümümüz arka tarafta olsun diye arkadan şöyle buraya sabitleyeceğim. İpimi 2 kez bağlıyorum. Yine hanımlar buradaki ilmeklerimi de örmeye devam edeceğim. Arka yüzdeyiz. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. Şişimizde 56 adet ilmeğimiz var. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar şimdi topuğa geçeceğiz. Topuk bölümünde bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa, ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4 ilmek de buradan 24. Hatta bu yeri belli olsun diye hanımlar şu buraya da şöyle işaret koyma amacıyla şu lila ipimi geçireyim hemen. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. 24 ilmek sol tarafa ayırdık. Diğer ilmeklerin hepsi bu sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bu aşamada hanımlar sayarak gideceğiz. Topuk bölümünde yine haroşalarımıza devam edeceğiz. İlmeklerimizi sayarak öreceğiz. Bakın 7 tane haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşam ördüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Bu ayırdığımız bölümde de hanımlar bu arada baktığımız anda 7 ilmeğimiz kaldı topuğumuz için. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi kesimimizi yaptık. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Ardından burada bakın arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları düz olarak örüyorum haroşalarımı. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. İlk 7 haroşa ilmeğimi ördüm. Ardından sayarak gideceğim hanımlar yine. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken yine öndeki ikisini alıyorum. Kesimimi yapıyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yine yapacağımız işlem şu, kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmek olana kadar örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki kalan şu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretleyene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Şimdi ipimi buradan kaldırıyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Kesimimi yapacağım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. 5 şiş patiklerimde uyguladığım topuk kesim yöntemini bu defa bu 2 şiş modelimde de uyguladım hanımlar. Gizli kesim oluyor. Tek taraflı bir kesim. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın burada son 2'şer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da hanımlar aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim ve şişlerim boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Burası sıkı ve sağlam olsun diye 2 tane buraya sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi hanımlar, bu ipimizin ucu da böyle arkada görünmesin diye. Bakın bütün ipuçlarını zaten örerken gizledik. Gizlemediyseniz şayet bu şekilde arka ilmek aralarından geçirerek sıkılayarak gizleyin hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen bakalım modelimize. İşte patiğimiz böyle hanımlar. Bir de manken ayağımıza giydirmek istiyorum. Öyle bakalım modelimize. 5 şiş patik bilmeyen, zorlanan hanımlar için çok güzel bir fikir oldu. Hem 5 şiş görünümü var, hem gayet güzel, şık. Gördüğünüz gibi baştan sona da patiğimizi 2 şiş ile yaptık hanımlar. Hemen patiğimi şöyle ayağıma giydirdim, göstermek istiyorum size. Buyurun. Bu şekilde. Patiğimizin yine tabanı, bakın topuk kısmı. Dikişsiz, çok rahat, güzel, hoş bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.